Merhaba dostlar. Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bu bölümde uzun zamandır istediğiniz bir farma sıra geldi. Çok iyi çalışan bir slime farmı yapacağız. Bu farm için ihtiyacımız olan birkaç malzeme var. Onları elde etmek için de Bodrum'daki mini farmlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Yine dolu dolu eğlenceli bir bölüm oldu. Lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. Bize bu bölümde çok fazla yeşil boya lazım olacak. Onları da kaktüslerden elde ediyoruz. Bizim kaktüs farmımız yok. Hızlıca bir kaktüs farmı kuracağız. Çok fazla malzemeye ihtiyaç duyulmuyor zaten bu farmda. Böyle biraz buralardan toparlayayım. Hemen yapımına geçelim daha sonra. Ama bir stek kadar çit bize yeter. Şuradan buzlarımı alayım. Su akıntısı yapacağız. Redstone malzemelerimiz çantada var zaten. Redstone da çok lazım değil de huni lazım. Bir de bize kum lazım. 56 tane. Burada var mı? Aa varmış. Tamam. Güzel. Kum taşımız da varmış herhalde. Evet. Ama kum taşı değil de biz... Tamam burada normal kum taşlarımız var. Düz kum taşları da varmış. Bak bunları ayıralım. Kum diye alıp götürürüz. Gittiğimiz yerde sonra eli boş döneriz. Biz hatta kendimizi sağlama alalım. Şuraya hemen beton fabrikamıza gidelim. Buradan bir şalkır dolusu kum alalım yanımıza. Orada vardır büyük ihtimalle. Çoğaltmıştım ben daha önce. Fabrikaya geldik. Şu en arka köşede kumlarımız var. Evet bak. Bunlar yeter işte. Hızlıca buradan ihtiyacım olan kumları alıp tekrar eve dönüyorum dostlar. Eve geldim. Şuradan aşağı mini farmlarımızın yanına inelim asansörle. Şöyle tamam. Buraları doldurduk artık zaten. Bu taraflara farm yapamayacağız demiştik. İleri doğru devam ediyorum. Burada biraz kazı işimiz olacak. 9 blok genişlik, 11 blok uzunluğunda bir yer açacağım burada. Derinliği de 3-4 blok falan yaparız. 1.21.70 sürümünde oyuna kaktüs çiçekleri eklenmişti. Bu kaktüslerin üstünde çiçekler büyüyordu. Bu çiçekler şu an yapacağımız basit olan kaktüs farmlarını birazcık bozuyor aslında. Üzerinde çiçek çıktığı zaman çünkü kaktüsler uzamayı bırakıyor ama Wiki'de biraz baktım 34-35 dakikada bir çiçek çıkıyormuş. Bir de bir kaktüste çiçek çıktığı zaman yakındaki kaktüslerde çiçek çıkmıyormuş. Wiki'nin yalancısıyım artık, şimdi yapınca göreceğiz neler olacak. O yüzden bu farmı kullanabiliriz bence. Bir kere bir çiftli sandık doldursak bir daha da çok uzun bir süre yeşil boya ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum ben. O yüzden bu farmı kullanacağım. Sıkıntı yok. Ben burada ihtiyacımız olan alanı hızlıca açayım. Hemen geliyorum dostlar. Şimdi önce bir hizalamamızı alalım. Şu taraftan falan bölme yapacağız. Buraya build yapacağız ya. Ön taraftan da aynı şekilde. Buraya build duvarı gelecek. Buraya bir boşluk lazım bize. Ve hemen bu arka taraf bizim hizamız olacak. Araya 2 blok boşluk atmış olduk buradan. Bu taraftan da aynı şekilde 2 blok boşluk açıyorum. Şimdi buraya bir tane öylesine blok attım. Üzerine kum taşı koydum. Onun üzerine de normal bir tane kum koydum. Kaktüsümüzü de direkt böyle bunun üzerine ekeceğiz. Bu altını boş bırakmak istiyorum. Çünkü buradan su akıntısı yapıp malzemeleri toparlayacağız. Şimdi buna bir boşluk vereceğim. Hemen yanına bir kum taşı. Onun üzerine de kumumu koyacağım. Aynen bu şekilde bir 4 sıra yapalım. Şimdi bu şekilde 4 sıra yaptım. Bunu bu tarafa doğru da 5 sıra yapacağım. Yine aralarına bir tane boşluk koyacağız. Bir tane kum taşı. Üzerine de kumu yerleştireceğiz. Bu 3. 4. ve bu da 5. sıramız. Aynı şekilde hızlıca bu aradaki sıraları da dolduruyorum. Daha sonra bu aradaki koyduğumuz fazla blokları, geçici blokları kaldırıyoruz bu şekilde. Şimdi bu farmda kullanacağımız bir mekanik var. Onu anlatayım hızlıca. Şöyle 4 tane kaktüs koydum. Bu aralarına denk gelecek şekilde buraya çitlerimizi yerleştireceğiz. Aynen bu şekilde olacak. Ve hepsinin bu aralarına da birer tane çit atacağım ben. Şimdi bakın kaktüs bloklarının yanına bir blok gelirse kaktüs blokları direkt otomatik olarak kırılıyor. Burada da bu mekaniği kullanacağız. Burada kaktüsler uzamaya devam edecek. Bu arada kaktüsler ışık veya gökyüzü falan istemiyor. Karanlıkta bile büyüyebiliyorlar. O yüzden böyle yer altına falan da yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Kaktüsler büyüdüğü zaman yanlarında çit olduğu için bu çitleri algılayıp otomatik olarak kırılacaklar. Biz de aşağıdan su yoluyla bunları toplayacağız. Hemen bu aralara da komple ben çitlerimi çekiyorum dostlar. Ya da önce kaktüsleri ekelim, sonradan zorlanmayalım. Çitleri aşağıdan da çekeriz. Aynen bu şekilde. Buradaki işimiz bitti. Kaktüs farmımız hazır bile. Tek yapmamız gereken aşağıya su akıntısını yapmak. Onu da yine en basit ve kolay şekilde yapacağım. Önce şuradaki hizamızı bir belli edeyim ben. Normal bir taş çekelim buraya, tamam mı? Ya da bu zemini de komple kum taşıyla mı kaplasak? Daha güzel görünür sanki ha? Öyle yapalım. Buradan yan duvarı da bir belli edelim. Tamam. Buradan bir 8 blok kırıyorum. Önce bir 8 bloğu bir belli edelim. Daha sonra bir kat aşağı indireceğiz bunu. Hizamı aldım. Şu en alt zemini şimdi açacağım bir sıra ve burayı kum taşlarıyla dolduracağım. Hemen bir kova su koyup bakalım doğru yaptık diye. Hatta buraya bir sıra build duvarı yapacağız değil mi biz? Tabii. Şuraya koymamız lazım. Hemen buradaki duvarı da çekelim. Böyle tamam. Aynen. Suyu buradan koyacağız. Şimdi suyu bir koyup deniyorum. Tamam. Tam bu uçta durdu gördüğünüz gibi. Mesafeyi ayarladık. Şimdi tam burayı bir blok aşağı indireceğim. Buradaki suyu bu tarafa kadar getirmek istiyorum ben çünkü. Böyle gelip farmın içine girmeme falan gerek kalmasını istemiyorum. Yine bu katın zeminini de kum taşlarından yapacağım. O yüzden şu zemini önce bir kırayım. Daha sonra böyle kum taşlarını yerleştirelim. Bu farmın ortası nereye denk geldi lan?
Daha buradan kazacağız. Tam ortasını bir denk getirelim. Ona göre sandıklarımı koyacağım. Tamam. Şimdi burası şöyle duvar olacak. Buraya kadar build'imiz olacak yani bizim. Şöyle bir işaret atalım, bu tarafta dursun o. Kafamız karışmasın. Yani bir blok sola veya sağa gitmesi gerekiyor. Tam böyle ortalayamadık burayı. Ama sıkıntı yok. Yerimizi belli etmiş olduk şu an. Şu redstone sandığımı bir çıkarayım şuraya ben. Buradan huni lazım ve sandık lazım. Bu kadar. Hemen sandıklarımı koydum ve bu sandıklara da hunilerimi bağlıyorum. Buradan bir blok daha boşluk açarsınız. Şuradan suyu koyarsınız. Buradan gelen itemleri bu suyla tek huniye de gönderebilirsiniz. Ama bende demir bol olduğu için bu şekilde hunileri bol bol kullanıyorum. Hem bu sandıklara dolmuş oluyor hem de bu hunilerin içinde 5'er steklik daha yer var. Oraları da kullanmış oluyorum böylece. Bir taşta 2 kuş durumu var yani. Şimdi buzlarımız nerede bizim? Burada. Bu buzları koyalım, bir su akıntımızı kontrol edelim. Tamam, gayet iyiyiz. Buraya malzemeleri attığımda direkt buradan geliyorlar, hop sandıklara doluyorlar. Dolamıyorlar. Bak burada kalmış, gördün mü? İyi ki denemişiz. Şimdi dolacaklar. Tamamdır. Bu taraftaki sınırı da hemen belli etmek açısından böyle blokları yerleştireyim. Bu hunimi ver. Fazla mal kullanmaya da gerek yok yani. O kadar da abartmayalım. Tamam. Buraları çektik. Hatta başlamışken biz buradaki bütün duvarları yükseltelim şöyle kum taşlarıyla. Tamam mı? Doğru düzgün dursun burası. Bir daha ellemeyiz. Tamam, buradaki işimizi tamamladık. Buraları kum taşıyla çevirdim. Çünkü burada şimdi farmı AFK bırakacağım. Bir denemesini yapacağım. Burada kırılan kaktüsler olduğu zaman buradaki duvarların üzerine falan gitmesin diye böyle bir tık daha yükselttim burayı. Belki daha sonra bu build'ini değiştirebiliriz. Şimdilik böyle dursun. Şu an için deneme yapacağız zaten. Böyle 2 blok çıktım. Şimdi bir süre burada AFK bırakacağım. Bakalım farm nasıl çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ona göre bir devamına karar vereceğiz. Eskiden çalışıyordu. Hala çalışıyordur umarım. Biraz burada AFK bırakayım, hemen geliyorum dostlar. Şimdi tekrar geldim dostlar. Farm çalışıyor. Bir sıkıntı görmedim ben. Hemen bakalım ne kadar malzeme. 21 tane malzeme gelmiş bile buradan. Yani bir yarım saati de geçti beklediğim. Bakın bir tane daha patladı orada. Yarım saati de geçti beklediğim ama herhangi bir çiçek falan çıkma durumu da olmadı. Farmın çalıştığına eminiz yani artık. Buranın build'ini yapabiliriz. Öyle değişik bloklardan kullanalım. Aralara atarız. Burayı komple mesela bu sırayı indireyim şöyle bir. Hatta bu ön tarafı komple bu kesik kum taşlarıyla da yapabiliriz. Aynen. Böyle daha güzel görünüyor sanki. Şu ön tarafı kırayım, burayı da kum taşlarıyla çevireceğim. Hızlıca burayı da dolduralım. İniş çıkış için de buradan merdivenleri kullanacağız. Şuraları komple bir kapatayım, tavanını falan, geliyorum dostlar. Yani burada sadece 2 blokluk bir boşluk kaldı. Buralar falan sanki çok kapalı oldu gibi ya. Buraları cam mı yapsak acaba? Bir buraya uyacak camlardan alıp geleyim ben hızlıca. Bu araları açıyorum. Camlarla bir deneyeceğim. Açık yeşil ve sarı renkteki camlarla şöyle bir değişik desen çıkarmaya çalışalım bakalım. Burada biraz simetri bozuluyor. Bura 3, bura 2 sıra kaldı. O zaman bu merdiveni kapatacağız. Burada tek blokluk bir boşluk kalsın. 3'e 3 yapalım. Simetrik dursun yani. Sandığın tek tarafı görünse yeter. Çok da önemli değil orası. Bir blok attık buraya. Aynı şekilde camlarla burayı da yapıyorum hemen. Evet, böyle daha güzel göründü. Bak, içerisi de görünüyor. Hem de değişik bir dekor olmuş oldu. Bu farmların içini falan görmeyi daha çok seviyorum ben açıkçası. Şimdi buralara da düz kum taşlarıyla böyle birazcık detay vereceğim. Şu creeper suratlı şeyler vardı. Kum taşları vardı. Onlardan yapayım biraz. Böyle basamakları aldım. Bunu da ilk defa öğretmişiz. Ha, yeni tarifler açıldı diyor. Bak şimdi buraya bir koyayım bir tane. Aynen. Çok güzel durdu. Bu tarafa da atıyorum aynı şekilde. Harbiden iyi durdu ha. Evet, buradaki işimiz bu kadardı. Ben buraya ikinci hesabımı getirip bırakacağım. Biz diğer işlerimize bakarken o da burada AFK olarak beklesin. Bir yandan da kaktüsleri kasmaya devam edelim. Tam burada bir işim çıktı. Ben de videoyu kesmek zorunda kaldım. Boş durmasın diye de Wither iskelet farmına gittim. Kemik bloğu kasmaya bıraktım. Kemik blokları vesaire her şeyi ayarladım. Bunları shulker'a attım. Eve dönerken bir sorunla karşılaştım. Wither iskelet farmımız biraz uzak. Binlerce blok gitmemiz gerekiyor. Geri dönüş yolunda maalesef roketlerim bitti. Yedek kutumda da kalmamıştı. Ve bu durumu daha önce de birkaç kere yaşamıştım. Sağdan soldan malzeme toplayıp roket craft etmek falan biraz zor geliyor. O yüzden bunu da bir otomatiğe dökelim biz. Roketimiz bitip binlerce blok yürüdükten sonra artık akıllandım diyebiliriz. Şimdi gidelim bize otomatik olarak roket üretecek bir sistem kuralım dostlar. Şimdi bu roket derdini bir çözelim. Buradan hemen shulker alayım. Aynen 4 tane yeter herhalde bize. Buraya barutları dolduracağım. Buradakileri de alayım. Buradan şimdi direkt creeper farmına gidelim. Oradan bu shulkerları barutla dolduracağız. Şimdi mekana geldik. Burada inşallah barut vardır bu arada. Oo, bu dolu, güzel. Oh, tamam, harika, bu da dolu neredeyse. Ver abi bunları bana.
Bu 3 şalkırı bize yeter. Devam ediyorum. Direkt evin altına gidelim. Oradan da şeker kamışlarımızı alacağız. İnşallah ondan da vardır. Gerçi yoksa da kemik tozumuz var. Sıkıntı yok. Orada mini farmda hemen çoğaltırız 5 dakikada. Şuradan inişimizi bir yapalım. Direkt buraya mı yapsak acaba? Şuraya yapabiliriz aslında. Bu arada bizim ikinci hesapta burada takılıyor hala. Bakalım. Güzel. Kaktüslerin durumu iyi. Devam etsin çoğalmaya. Biz işimize bakalım abi. Şurayı bir açalım bakayım. İyi iyi. Burası yeter. Bura güzel olur. Şimdi şu şeker kamışı yapma be. Burada var mı? Oo, süper. Burada var. Hatta bunları biraz daha çoğaltabiliriz. Biz burada çalışırken biraz daha çoğalsın bu şeker kamışları. Ne kadar çok o kadar iyi. Tamam, bunları koyduk. Başlatmadık. Tamam, çalışın abi. Şurada bir ufak yer açayım çalışacak kadar. Daha sonra bu build'ine bakarız. Hemen buraya da bir ayar çekeyim ben. Geliyorum dostlar. Şimdi böyle bir alan açtım dostlar. Zemin belli olsun diye de şurayı işaretledim. Hemen buradan kuruluma başlayabilirim. Böyle bize bakan bir tane crafter koyup önüne de bir tane çiftli sandık atıyorum. Hemen yanlarına da buna bakan birer tane şöyle huni yerleştireceğiz. Ve arkalarına da birer blokla bu şekilde kapatıyorum. Hemen şu aşağıya inip burayı uzatayım. Şimdi yukarı çıktım. Buraya birer tane karşılaştırıcı koyacağız. Bu tarafa bakacak. Tam tersi yöne böyle ustaya doğru bakacak da bir tane yineleyici koyuyoruz. Bunların arkasına şöyle bloklarımı dizeceğim. 3 tane böyle koyduktan sonra şu köşelere birer tane daha yerleştiriyorum. Şimdi ileri bakan bir tane de gözlemci yerleştireceğiz. Bu şekilde olacak. Ve onun da önüne bir tane bırakıcı koyacağım ama bana doğru bakması lazım. Bu şekilde. Hemen yanına bir tane redstone meşalesi. Aynı şekilde diğer tarafa da koyacağım. Bunun altına bir tane blok koyalım. Buraya da bloğumu koyuyorum. Buradan bu bırakıcıya sinyal göndereceğiz. Yineleyicim ne oldu lan? Ha, burada. Bir tane yineleyici koyduk. Burayı bir tane daha genişletmem gerekiyor. Aynen. O da yün farmına denk gelecek ama dur bakalım. Ayarlarız. Buradan şu sandığın hizasına kadar bir bloklarımı çekeyim. Daha sonra burayı bir sıra yükseltiyorum. Buradan redstone tozlarını dizdim böyle en başa kadar. Ve buraya bir tane karşılaştırıcı koyup yine ona bakan bir karşılaştırıcı daha koyacağım. Hemen arkasına da redstone meşalemizi koyuyorum. Bunun önünü bu şekilde kapatabiliriz. Hatta bir dakika, oradan yünü kırdık değil mi? Yünü koyalım oraya. Hemen buraya bir sandık koyalım. Ve bu sandıkların üzerine birer tane huni koyuyorum. Yukarı bir çıkayım. Daha sonra bunların üzerine de çiftli sandıklarımızı koyuyorum. Tamam. Şimdi şu arkadaki sinyalleri bir ayarlamam lazım. Hemen bu huninin arkasında bir blok. Buradaki karşılaştırıcının üstüne de bir blok koyduktan sonra buradaki sandığın direkt arkasına 2 blok koyuyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Buraya da redstone'larımızı çekelim. Sinyalimizi bu şekilde uzatmış olacağız öndekilere. Hemen buraya bir tane yineleyici attım. Şimdi redstone'lara zamanlayıcı falan kurmayla çok uğraşmak istemediğim için şöyle yapacağım ben. Hemen bunun yanına yukarı bakan bir tane usta koyduk, crafter koyduk. Daha sonra buradan çıkan malzemeleri bu sandığa aktaracağız. O yüzden şöyle yapıyorum. Bu ürettiklerini bu huniye, bu huniden buraya, buradan da direkt sandığa geçecek. Bu bizim kağıtları üreten ustamız olacak, crafter'ımız olacak. O yüzden böyle 3 yuvasını açık bırakıyoruz. Gerisini kapatıyoruz. Ve hemen arkasına gelip böyle bir blok altından bu şekilde bir merdiven gibi buraya yer yapıyorum. Buradaki sinyalin aynısını direkt bu karşılaştırıcıya göndereceğiz. Crafter'a göndereceğiz. Arkasına bir tane karşılaştırıcı. Hemen şöyle redstone'larımı dizdim. Buraya da bir redstone. Buraya da yineleyicimizi attım. Şimdi bunun arkasına bir blok daha koyuyorum. Buraya bir blok attığımda bu sınırsız döngüye girecek. Aynen, bakın aynı dediğim gibi oldu. Burayı bu şekilde uzatırsak bu crafter çalışmaya başlayacak. Ama böyle sürekli çalışmasını istemiyorum. Malzeme geldiğinde çalışmasını istiyoruz. O yüzden de şöyle yapacağız. Hemen bu hizaya geldim. Buraya bir tane blok koyuyorum. O bloğun üstüne de bu tarafa bakan bir karşılaştırıcı koyuyorum. Ve hemen bu karşılaştırıcının arkasına da şöyle bu tarafa bakan bir tane crafter daha yerleştirdim. Bakın bu da sürekli sinyal üretiyor şu an. Bütün yuvalarını kapattığımızda bunun sinyali kesilecek. Ve böylece üst taraftaki o sürekli çalışmayı da durdurmuş olduk. Hemen bu tarafa dönelim. Buraya bir blok. Daha sonra üzerine de karşılaştırıcı koyacağız. Hemen ona bakan bir karşılaştırıcı daha. Şu ustayı da bu tarafa baktırırsak şimdi ne kaldı? Buraya bir tane daha blok koymamız lazım. Şöyle. Bunu kapatmayı unutmayalım. Böyle olacak. Buradaki sinyalle şu tarafa doğru bir bağlayalım. Aynen böyle aldık. Buradan da redstone'larımızı da aynen bu şekilde sinyalici uzattık. Şu ön tarafa geçiyorum. Ne kaldı? Bak şuraya şeyi koymamışız. Şeker kamışlarını bu arkadaki ustaya göndereceğiz. O kağıt yapıp buraya gönderecek. Kağıtlar buradan gelecek. Bu koyduğum huninin üstüne de bir çiftli sandık atayım hemen. Tamam. Şimdi farmımızın olmuş olması lazım. Bu şeyler ne durumda? Gayet iyiyiz. Bir denemesini yapalım bakalım. Buradaki de direkt roketleri üretecek yer. Buradan da sadece barutlarımız gelecek. Hemen yanına kağıtları koyduğumuzda tamam. Şimdi burayı çalıştırması kaldı sadece. Buraya bir stack şeker kamışı attım. Buraya da aynı şekilde barut attım. Evet. Yukarıdan malzeme gelmeye başladı. Bak şeker yapmaması lazım. Şeker mi yapıyorsun lan yoksa? Tamam yok. Burada şeyi görünce bir an şeker yapıyor sandım var ya. Bakalım herhangi bir yerde şeker. Bak yapmış.
yapmış bir tane, gördün mü? Zamanlayıcı ayarlamayalım dedik ama arada böyle bir tane atacak herhalde, bir tane iki tane. Neyse atsın, onları da kullanıyoruz. Sıkıntı yok. 2 stack olmuş bile burada. Tamam. Burayı bir fullleyelim. Barutları dolduruyorum. Ya da bunu kıralım şöyle. Direkt buraya yerleştirdim. Barut şalkırını attım içine. Bunları bir boşaltsın şuraya. Biz öbür taraftan şeker kamışlarını toplayalım. Ver burada ne kadar varsa hepsini alalım. Anca sandığı dolduracağız zaten. Şimdi sistem biraz komplike oldu gibi görünüyor size ama bakın böyle yaparsak şöyle bir rahatlığımız da oluyor. Bu sistem sürekli çalışmayacak. Burası dolduğu zaman otomatik olarak veya malzeme bittiğinde otomatik olarak duracak. Bu sayede dünyalarımıza lag falan da yaptırmayacak ve sürekli tık 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 bunların sesini duymamış olacağız. Bir yandan barutları da ben yerleştireyim. Biz bunları hallederken bir yandan da üretim devam ediyor burada. Yani şu an kendi adıma konuşayım. Acayip bir yükten kurtuldum. Sürekli git oradan barut topla, buradan şeker kamışı topla, getir onları craft et, işte roket yap falan filan. Bu iş beni yoruyordu gerçekten. Ve bugün Nether'da da hapsolup böyle binlerce blok yürüyünce dedim ki bu sistemin zamanı geldi. Böyle biraz karışık görünüyor ama aslında kolay. Hem basit hem de faydalı bir sistem. Aynen. Üretim cayır cayır devam ediyor burada. Bu roket sandığımı alayım. Kutumu daha doğrusu. Hemen bu hazırlananları atıyorum sandığa ve devam ediyoruz dostlar. Bunun başında beklemeyeceğiz tabi. Yedek hesap burada ya zaten. Buradaki malzemelerin hepsi bitene kadar burada çalışmaya devam edecek. Bu biraz çalışsın. Burada bir sıkıntı yaşamazsak bu build'ini öyle yapacağım. Şimdi burada arka planda falan çalışmam gerekebilirse, bir şey olursa size de gösteririm zaten. Gerekmezse hemen böyle ufak bir build atarız buraya. Buradaki işimizi de komple bitirmiş oluruz. Şimdi bu bölümdeki asıl işimize geçebiliriz. Bu arada havada gök gürültülü bizim yarım kalan bir işimiz vardı biliyorsunuz. Çok yakına da bir şimşek düştü. Umarım bu sefer o toplayamadığımız canlılardan biri karşımıza çıkar. Şuraya bir yere düştü. Vallahi burada. Lan burada. Sonunda kafayı yiyeceğim. Bak elim ayağıma dolaştı. Bu değil. Ben ne arıyorum? Bak bunun isim etiketini bile yanımda taşıyorum ben ya. Şimdi hazır mıyız? Bakayım şöyle bir zırhlarımız falan tamam. Şunu alalım ve kılıçla dalalım. Oğlum siz durun. Silinecek şimdi ya. İşte bu. Gelin bakayım. Ulan ben sizi kaç gündür arıyorum biliyor musun? Yanlışlıkla ata vurdum. Hemen şuna isim vereyim. Kaybolmasın. Bu da buraya sıkışmış Kamil. Buna da isim verelim. Bir dakika ya. Yedek olsun abi. Ne olur ne olmaz. Yani bu kadar nadir bir canlıyı bulmuşken biz 2 tane atalım cebe. İşi garantileyelim yani. Buna da İskeletor diye isim vermiştik. Buna yedek diyeyim. İskeletor yedek. Ya bir durun be. Bu ne lan? Gelip takıldıkları yere bak. İskeletor yedek. Sen misin? Sen ol hadi. Yedek sen ol. Asıl eleman nerede lan? Nereye gittin bir dakikada? Nereye gittin be hayvan? Ha bu mu? Şimdi bunu sürelim. Oğlum harbiden ya. Bütün sürülebilen canlıları topladığımız bölümü hatırlıyorsunuzdur. O bölüm bunları ne aradık ya. Günlerce bunları aradık ya. Ve şimdi evimizin dibinde nihayet bulduk. O zaman pes etmiştim ama demiştim. Aha bak bir tane daha çıktı bak. Ya Minecraft sen nasıl bir oyunsun ya. Bana günlerce aylarca vermedin. Şimdi de bol bol bak 8 tane birden iskelet at oldu burada. Öldürün bari. Öldürün beni de. Bütün sevincimiz kursağımızda kalsın. Şaka tabii ki. 3-5 zombiye ölecek halimiz yok. Buraya bak. Bir tane bulamaz 10 tane 8 tane at oldu etrafta. Neyse ne diyorduk? Ben bunları ara ara böyle gök gürültülü yağış geldikçe arayacağım diyordum demiştim. Ve gerçekten de aramaya devam ettim ha. Bu öyle o bölümden beri her gök gürültülü yağışta böyle çıkıp sağda solda bunları aradım. Ve sonunda evimizin dibinde bulabildik bir tane. Ulan bizim asıl iskeletoru öldürdüler mi? Hangisi bu mu? Buymuş tamam. Gel gelin bakalım sizi yeni yuvanıza götüreyim. Süper. Hadi gel. Şimdi bunlara nereye ayırmıştık? Bura mıydı? Yok bura değil. Burası. Heh. Gelin bakayım. Gel sen de içeri. Bunları da bağlasak mı acaba ya? Bağlayalım ya biz. Ne olur ne olmaz. Heh. Bu ikisini de bu tarafa attım. Ve sonunda gerçekten sürülebilen bütün canlıları toplamış olduk dostlar. Harbiden içim rahatladı var ya. Şimdi ne yaptığımızı unuttum ha. O kadar sevindim, heyecanlandım. Slime farm yapıyorduk evet. Slime farm yapacağız. Şimdi size slime chunk'ların nasıl bulunduğunu göstereceğim önce dostlar. Bunun birkaç yöntemi var. Sırayla size göstereceğim bunları. Şu üzerimdeki malzemeleri falan bir ayarlayayım. Geliyorum. İksir farmının oraya bir gidelim önce. İksir sisteminin daha doğrusu. Burada size en hızlı slime farmını nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Oyuna en son eklenen 2 yeni iksir var. O iksirleri kullanarak bir ufak sistem yapacağız buraya. Onun için böyle 5'e 5'lik bir alan açıyorum önce burada. Ve burayı 3 derinliğe kadar indiriyorum. Şimdi herhangi bir köşeyi seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Tamamen size kalmış. O köşeye geliyorsunuz. Bu şekilde 3'e 3'lük bir yer kazıyorsunuz ve buranın derinliği 4 olacak. Yani 3 tane daha aşağı doğru kazıyorum. Yapma ya. Şunu yapma bana işte ya. Neyse kapataç yapacağım bekleyemem. Daha sonra bu çukurun önünü bu şekilde tabelalarla kapatıyorum.
3 bir kenara, 2 de bir kenara koydum. Daha sonra buradan su akıntımı verebilirim. Tam şu orta taraftan 2 blok koydum. Tam bunun altına da bir tane tuzak kapısı atıyoruz. Bunları kaldırabiliriz. Şimdi bir yukarı çıkalım. Bu çatıyı komple bir camlarla kapatalım. İstediğiniz bloğu kullanabilirsiniz bu arada. Tuzak kapısı koyduğumuz yeri açıyoruz. Daha sonra bu boş bıraktığımız yer var ya, onun kenarındaki bütün blokların altına böyle tuzak kapılarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi bu köşeden suyumuzu akıtabiliriz. Burada spawn olan balçıkları aşağı göndermemiz lazım çünkü. Şuradan kendimize bir yer açalım önce. Hatta buradan ineyim ben, karışıklık olmasın. Tamam, burası yeterli olacaktır. Size göstermelik yapıyorum. Çünkü bazen videolarda böyle bildiğim halde bazı şeyleri yapmıyorum. Abi şunu şöyle yapsaydın daha kolaydı, bunu niye böyle yapmadın diyorsunuz. O yüzden bu videoda size bunu da göstermiş olayım. Bilenler illaki vardır. Bilmeyenler de bu şekilde öğrenmiş olsun. Şimdi buradan inişi açtık ya. Buraya bir tane blok koyuyorum. Şuraya da bir tane basamak attım. Yukarı çıkıyorum tekrar. Şimdi bu bahsettiğim yeni eklenen iksirler demiştim ya, onları yapacağız. Bu yaptığımız yeni iksir sisteminde şurayı boş bırakmıştık. Farklı iksirler yapmak istersek buradan yaparız falan diye. Şimdi burayı kullanabiliriz. Zamanı geldi. Burada sular hazır zaten. Aynı şekilde burada nether wardlarımız da var. Şimdi buraya bir tane nether ward koyup bir tane de balçık bloğu koyduğunuzda burada sızma iksiri elde ediyorsunuz. Sızma iksirlerimiz tamam, bunları patlayana çevireceğiz. Bir tane barut koyayım buraya. Tamam, sızma iksirimiz hazırlandı şimdi. Fazlalıkları buraya atayım. Daha sonra ayarlarız bunları. Alırız yani buradan. Şimdi bize anında hasar iksiri lazım bir de. Onu yapmak için de sağlık iksiri kullanmamız lazım. İyileşme iksiri yani. Yalnız biz burada 2 seviye kullandığımız için 2 seviye yapmıştık. Bunu 2 seviye olarak almayacağım. Bize 1 seviye olandan lazım. Bu da hazır. Bunları da alıyorum hemen. Anında hasar iksiri için anında sağlık iksiri kullanıyoruz. Bu anında sağlık iksirine bir tane fermente örümcek gözü koyduğunuzda bu hasar iksirine dönüşüyor. Ve bunun bize 2. seviyesi lazım. O yüzden direkt bir tane ışık taşı tozu attık. Sızma iksirleri 1 seviye. Anında hasar iksirleri 2 seviye olacak. Hemen bunları da patlayana çeviriyorum. Tamam. İksirlerle işimiz tamamen bitti şimdi. Tam bu ortaya bir boşluk bırakmıştık ya. Buraya spawn edebildiğiniz kadar bu şekilde kar golemi spawn edin. Yapabildiğiniz kadar yapın. Yani bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar çok slime kasarsınız. Ama tabi telefonunuz veya bilgisayarınız ne kadarını kaldırır bilmem. Kendi sisteminize göre ayarlayın bunu. Ben örnek olması açısından 6 tane attım buraya. Böyle 4 blok yükseğe çıkalım. Bunlara önce sızma iksiri atıyorum. Daha sonra da hasar iksiri atıyorum. Gördünüz mü? Anında onlar yok oldu ve karşılığında direkt slime'lar doğdu. Bu camın arasından geçti bu Kamil tabi. Bu sızma iksirini yiyen moblar öldükleri zaman gördüğünüz gibi bu şekilde slime'ları spawn ediyorlar. Bu mekaniği kullanarak bu şekilde çok hızlı slime kasabileceğiniz sistemler yapabilirsiniz. Bunları kesmek için yağma kılıcınızı kullanırsanız tabii ki daha çok malzeme kasarsınız. Veya buraya otomatik öldürücü sistem de kurabilirsiniz. Bitmiyorlar. Şuraya bak. Bir girelim içeri bakayım. Evet, birer iksirle neredeyse 1,5 stack kadar balçık biriktirdik burada. Burada yine tekrar kar golemlerini spam edip işte iksirleri atıp aşağıya gidip kesebilirsiniz. Bu şekilde çok bir malzeme kullanmadan sadece iksirler için malzeme lazım. Az bir malzemeyle hızlıca slime kasabilirsiniz. Ama biz tabii ki böyle yapmayacağız. Benim tarzıma hiç uygun değil biliyorsunuz. Biz eski stil yapacağız yine. Tamamen AFK bir şekilde slime kasabileceğimiz çok güzel bir farm yapacağız. Şimdi hızlıca o işe doğru geçelim dostlar. Çok önceki bölümlerde bir mağarada gezerken bir slime'ların doğduğu yeri bulmuştuk. Slime chunk bulmuştuk. Ben orayı kaydetmiştim. Şuradan bir yerden girişi olacaktı oranın. Biraz daha mı gerideydi lan? Ha, burada. Oyunun ilk başlarında zaten madenler için bolca böyle mağara falan geziyorsunuz ya. O zaman bulduğunuz slime chunk'ların koordinatlarını muhakkak kaydedin. İleride illaki lazım oluyor. Böyle slime'ların doğduğu yerleri de ışıklandırırsanız slime'lardan başka yaratıklar da doğmamış olur. Şimdi bu tarafta falan da herhalde slime'ların doğduğu yer. Böyle biraz bekleyeceğim. Onlar da burada doğacaktır. Hadi. Burada değil miydi lan? Buradaydı ya. İyi hatırlıyorum. Buradaydı. Bu arada madene indik. Şu zırhlarımızı bir takalım üstümüze. Riske girmeyelim. Burada bir tuhaflık var. Burada da yaratık yok. Tamam, doğmaya başladılar. Sıkıntı yok. Lan bir an oyun mu bozuldu diye çok korktum biliyor musun? O kadar otomatik iksir sistemi yaptık. Gece görüşleri kullanmıyoruz ya. İçelim şöyle bir etrafımızı görelim rahat rahat. Oh be. Heh, doğdu sonunda. Bak tam şu tarafta doğdu. Şimdi böyle bir slime'ın doğduğu yeri gördüğünüzde hemen işaretleyin. Tamam, bak şurada da var mesela. Burada da doğdu. Burası da slime chunk demek ki. Hemen buraya da işaretimi attım. Bunları bir kesiyorum. Yanımda biraz duvar getirdim. Şimdi bu duvarları kullanacağız. Bak mükemmel bak. O tarafta da var, burada da var. Burada çok geniş bir slime chunk var. Bu chunkların hepsini birbirine bağlayıp kullanacağız. Hop, düşme. Bir durur musun? Bak bu tarafta da doğdu mesela. Buraya da işaret atıyorum. Oyuna bir şey oldu ha. Yaratıklar doğmuyordu. Bir anda doğmaya başladı. Mojang oyunu bozarsa bizim seri yalan olur. Şimdi mesela şurayı yaptık ya, bak burası birbirine daha yakın. Buradan örnek vereyim. Şimdi slime'ın doğduğu yeri gördünüz. Hemen buradan şöyle ben duvarları diziyorum. Bir
chunk 16 çarpı 16 genişlikte oluyor. O yüzden buraya duvarları dizeceğim. Böyle rastgele biraz az dizeceğim. 16'lık yapmayacağım. Mesela buraya 8 tane dizdim, tamam mı? Şurada doğduğunu gördüm ya. O yüzden burayı birazcık uzatacağım. Aynı şekilde bu tarafa da uzatıyorum. Ve burayı komple bu duvarlarla çeviriyorum. Şimdi buradan birazcık uzaklaşacağım. Bak. Orada doğdu mesela. İsterseniz bunu kesersiniz, isterseniz uzaklaşırsınız. Onlar silinecek kadar gidersiniz böyle. Bak şu an silindiler. Şimdi tekrar yaklaşıyorum. Bak şurada da doğdu. Bu bölge çok geniş. Yani aşağı yukarı 3-4 chunk birbirine bitişik burada slime chunk olarak denk geldi. Harbiden bu çok iyi oldu, biliyor musun? Aynı şekilde doğduğunu gördüğünüz her yere böyle duvarla dönüyorsunuz. Evet, şu an buradaki slime chunk'ı bulmuş olduk, tamam mı? Doğdukları yeri merkez olarak da kabul edebilirsiniz. Şuralarda doğdu, tam böyle merkez varsayarsak. Hemen buraya işaret duvarımı attım. Chunk'lar 16'ya 16 demiştik ya. Hemen burada sınırlarımı belli etmek için böyle bloklarımı diziyorum. Kenarına çektiğim duvarları kaldırabilirim artık. Aynen bu şekilde chunk'ımı belli etmiş oldum. Artık kuracağım sistemi buraya kurabilirim. Bu Bedrock'ta tamamen hilesiz oynamak isteyenler için gösterdiğim bir taktikti. Size tanıttığım bir Marker Pack diye bir mod var. Bunun tanıtımı şeyde var, kanalda var. Bunu kullanarak da chunk'ların yerini belli edebilirsiniz. Bu yaptığımız duvar taktiği birazcık tahmini oluyor. Şu Marker Pack sayesinde kesin sonuç alabilirsiniz. Buraya koydum. Ulan bu arada da sadece bir blok kaydırmışız ha. Neredeyse tutturmuşuz yani. Marker'ı buraya diktiniz, sağ tıkladığınızda bakın chunk sınırlarını gösterme var. Java'da F3'ye basıp gördüğümüz chunk sınırlarını burada bu modla direkt olarak bulabiliyoruz. Herhalde hilesiz taktiği anlamışsınızdır. Bakın gerçekten işe de yarıyor. Bunu da hemen kanıtlamış olduk. Sadece bir blok saptırmışız. O da çok önemli değil. Farmın yani verimini çok etkileyecek bir şey değil. Şimdi ben bunlarla uğraşamam diyenler için bir taktiğimiz daha var. Hemen onu göstereyim. Chunk Base sitemize giriyorsunuz. Burada app var. App'e tıkladıktan sonra direkt burada bakın zaten altta çıkıyor. Buradan direkt slime chunk'ı seçiyorsunuz. Buraya dünyanızın seed'ini giriyorsunuz. Hemen burada gelişmişte zaten dünya seed'i var. Tohumu kopyala dediniz. Buraya yapıştırdınız. Buradan hangi sürümü oynuyorsanız Java veya Bedrock fark etmez. Sürümünüzü seçtiğinizde bakın size bu yeşil noktaların hepsi slime chunk'tır. Size direkt slime chunk'ların koordinatlarını veriyor. Sol köşede yazıyor zaten, sol alt köşede. Size en yakın olanını bulmak isterseniz buraya işte koordinatlarınızı yazıyorsunuz. Gitmek dedim, bakın direkt olduğunuz yeri gösteriyor ve böylece etrafınızda size en yakın olan slime chunk'ları görebiliyorsunuz dostlar. Bu siteyi de kullanabilirsiniz. Bana kalırsa hile sayılır mı? Sayılmaz. Ben daha önceden böyle güzel bir chunk bulmuş olmasaydım burayı kullanabilirdim yani. Bence kullanılmasında bir sakınca yok. Neyse, şimdi chunk'ları nasıl bulacağımızı anladığımıza göre slime farmımızı nasıl yapacağımıza bakalım. Önce eve gidip birkaç malzeme almam gerekiyor dostlar. Yeni yaptığımız kaktüs farmına gittim ve yeterince kaktüsümüz birikmişti. Yeşil boyayı elde etmek için dev fırınımıza gittim ve bunları pişirmeye attım. Daha sonra hem burada pişen yeşil boyalarımızı hem de build'de kullanacağımız pürüzsüz taşlarımızı shulker'lara yerleştirdim ve daha sonra lazım olan diğer bir malzemeyi toplamaya gittim. Bize bolca demir bloğu ve kabak lazımdı. Bunları da farmlardan toparladım. Bize magma blokları lazım. Elimizdeki magma kremleriyle ürettim ama bunlar bize yeterli olmayacaktı. Hızlıca Nether'a geçtim ve manuel olarak magma bloklarını toplamaya başladım. Çok sağlam bir damara denk gelmiştik. Kısa sürede bu işi de hallettim. Ve lazım olan bir iki malzemeyi daha shulker'larıma doldurduktan sonra farmı kuracağımız yere geçtim dostlar. Evet, tekrar geldim dostlar. Chunk'larımı falan belirledim. Şu iki chunk'ın yan yana olması güzel. Buradaki de çok güzel çalışıyor ama bunlara bitişik değil. Şöyle çapraz tutuyor. Bir de bunların hemen yanında... Aa bak şurada da doğdu lan. Oğlum bu ne lan? Burada her yer slime chunk mı lan? Bak burayı bir saattir falan buralardayım. Bunlara bakıyorum. Burası ilk defa doğdu ha. Bir orayı bir daha test edelim. O gösterdiğim taktikle belli ediyorum yerlerini. Aynı şekilde yani bir değişiklik yok. Şurada biraz daha durayım bakayım. Şuradaki doğdu, onu biliyoruz zaten. Tamam, şuradaki 4 chunk'ı kullanacağız. Orada spawn oluyorlar. Böyle yan yana olmaları çok hoşuma gitti. Yani tam olarak bunlar doğru spawnlar olmasa bile şurası. Şu 3 tanenin doğru olduğunu eminim. Orada çok fazla gördüm çünkü. Şu arkadaki chunk çok güzel çalışıyor aslında ama sıkıntı yok. Buradaki verimi arttırmak için birkaç bir şey yapacağız zaten. Şimdi şu chunk'ları bir ayarlayalım önce. Şu sırayı bir kaldıralım. Chunk'ların sınırlarından aynen bu şekilde tam böyle hizasından işaretimizi atalım. Bu alanın böyle boş ve büyük bir mağara olması da işimize geldi ayrıca. Bu sayede kazı işimiz çok azalmış olacak. Şimdi hızlıca şu kenarlarını ben bir işaretleyeyim bütün chunk'ların.
Şimdi bu şekilde sınırlarımızı belli ettik. Artık şu markerları kaldırabilirim. Burası bizim malzemeleri toplayacağımız yer olacak, tamam mı? O yüzden burayı da doldurmam gerekiyor şöyle. Hemen bu kenarı da uzattım. Şurayı da alabilirim. Bu aralıkların en az 3 blok genişlikte olması lazım. En az o da. Aynı şekilde bu tarafı da açacağım. Şimdi bu kenarlardan kazdığım bloklarla şu iç kısmı bir dolduracağım. Bu hizaya kadar getireceğim. Bir de bazı yerlerde çok derin yerler var mesela. Oraları doldurmak için böyle bloklarla aşağı inip uğraşmak istemiyorum. O yüzden yanımda kum getirdim. Bu derin olan yerleri de yukarıdan kumları sallayıp dolduracağım. Buradaki işleri bir halledeyim, hızlıca geliyorum. Şimdi dostlar bu 4 çankı böyle kapattım. Işıklandırma olarak da yeşil kurbağa ışıklarından kullandım. Şimdi bu slime'ların 3 boyutu var. Küçük, orta ve büyük olarak. Büyüklerin boyutu 2 bloktan fazla. 2.08 boyları var. O yüzden 3 blok çıkıyoruz. Ve 4. bloğumuza yeni platformumuzu kuracağız. Bu alttakinin aynısı olacak. Burası gibi buraya 2 kat daha ekleyeceğiz. Toplam burada 3 katlı bir yerimiz olacak. Tam orta blokları da ayarladım. AFK noktamızda bu yukarı kuracağız. Böyle elimize ayağımıza takılan yerleri de açacağım ben denk geldikçe. Burada biraz uzun sürecek bir işimiz var yani dostlar. Gelin hızlıca buraları halledelim. Evet dostlar 3 katı da bitirdik. Bakın slime'larımız da yukarılarda da doğmaya başladı. Şuradaki chunk'ı kullanamadık ya, o beni çok üzdü. Bakın alt katta da var. Bu chunk gerçekten çok verimli ama buraları mecburen iptal edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var bu farmın verimini arttırmak için. Bu bölgenin yakınındaki her yere, bu üst katları falan komple bir ışıklandırmamız lazım. Yine buralarda da kurbağa ışıklarını kullanabilirim. Etrafı ne kadar çok aydınlatırsak o kadar iyi. Sağda solda daha az mob doğacak. Bu sayede chunk'larımız, slime chunk'larımız daha fazla mob doğuracak. Bu da farmın verimini direkt olarak arttıracak. Böyle çok aşırı geniş alanları aydınlatmanıza gerek yok. Hemen böyle bir çevrenizden bir 10 blok kadar genişlikte aydınlatsanız yeterli olur. Çünkü AFK kalmak için yukarı çıkacağız ya. Buralarda zaten mob spawn olmayacak o kadar. Şimdi burada slime'larımız spawn oluyor falan, iyi hoş ama biz bunları nasıl öldüreceğiz? Gelelim o kısma. Önce bir en alta inelim. Bu birinci platformdan aşağıya 2 boşluk olacak. Yani şurası bizim magma bloklarını koyup yukarıdan gelen slime'ları öldüreceğimiz yer burası olacak. Ve burası toplamda 3 genişlikte olacak. Komple bu etrafını bu şekilde döneceğiz. Hemen altında da 2 blok boşluk olması lazım. Buradaki malzemeleri de raylarla, hunili maden arabalarıyla falan toplayacağız burada. Şu aradaki boşluk onlar için var yani. Hemen bunun etrafını bu şekilde ayarlıyorum. Bütün kenarlarda böyle 5 blokluk bir yükseklik yapacağız. Böyle alttan çıkan madenleri falan da böyle delikleri ışıklandıracağız. Biraz daha verim arttırmış olacağız bu sayede. Bir taşla 2 kuş vuracağız. Hızlıca bu işi halledip geleyim dostlar. Şimdi bu çevresini kazma işimiz bitti. Buraya raylarımızı dizeceğiz. Böyle aralara da elektrikli ray atacağımız için buralara redstone bloklarını koyuyorum. Hemen üstüne elektrikli raylarımızı çekiyorum. Şöyle her kenarda bir sıra yapsak herhalde yeterli olur bunlar bize. Yani burada sürekli bir döngü sağlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Oha, burada ne kadar çok doğmuş lan, bunlar hepsi de büyük büyük. Şöyle bir uzaklaşalım, onlar silinsin. Dönüp işimize bakalım. Şimdi burayı bir tur döndürdüm böyle. Nerede bir tane maden arabası koyayım buraya, bir deneyelim bakalım ne olacak. Buradan da sorunsuz geldi. Tamam, bu köşeye de rahat geliyor. Burası da başlangıcımız zaten. Ama o değil de burayı bir blok fazla kazmışız lan. Hesapta yanlışlık oldu. Burayı bir blok yükselteceğiz. Rayları öyle çekeceğiz. Hemen düzeltip geliyorum. Rayları çektim. Sıra bu magma bloklarını yerleştirmede. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra öldürücü sistem burada hazır olmuş olacak. Aşağı düşen balçıklar direkt burada hasar alacak. Ateş hasarı alacak. Otomatik bir şekilde öldürülmüş olacaklar. Buraya gelip ölenler olmuş bile. Burada da aynı şekilde. Bakın şöyle kendime doğru çekeyim. Gördünüz mü? Hasar almaya başladı ve parçalandı. Küçükler zaten direkt ölüyor. Şimdi her şey iyi güzel. Bunların spawn olacağı yerleri ayarladık. Aşağıya da öldürücü sistemimizi kurduk. Ama bunları buraya nasıl çekeceğiz? Şimdi sıradaki işimiz bu. Bu arkadaşlar golemlerle, demir golemlerle alıp veremedikleri bir şey var. Bir şeyleri paylaşamıyorlar. O yüzden onları gördükleri yerde saldırıyorlar. Biz de bu mekaniği kullanacağız. Buradan demir bloklarını ve bal kabaklarını aldım. Biraz da şöyle yapı bloğu alayım yanıma. Makas vardı la bizim. Makas nerede? Büyülü müyle.
Burada. Şimdi burada 4 chunk var ya, her chunk için birer tane golem koysak, yani her kenara 4'er tane golem koymamız gerekecek. Şuraya yine bir chunkları açayım tam böyle ortasını bulmak için. Şuralara falan yapabiliriz. İşaretimi attım buraya. Hemen zemini hazırlıyorum hızlıca. 3 blok yüksekliğinde duvarlarımı da çektim. Şöyle 4. blokla da üzerini kapatıyorum. Yukarıdan falan atlarlarsa bunun yanına dalmasınlar. Bu ön tarafa da golem çıkmasın diye böyle çitleri koyacağız. Gelenler de vuramasın diye hem de. Burada bir golem spawn edebiliriz şimdi. Tamam. Oğlum çok mu geniş yaptık lan bunu? Neyse geniş olsun, zararı olmaz. O geniş kalsın, bunları dar yaparız. Şöyle 3 blok genişlik olsa yeterli olur. 3 blokta yüksekliğimiz olacak yine. Hemen üstünü de kapatıyorum. İkincisi de tamam. Şimdi bu tarafa geçelim. Bak oraya bir slime gitmiş. Bu kenara çıkmış bir de bakın. Böyle kenarlarda duramasınlar diye burayı bir blok yukarı yapacağım. Burayı direkt böyle zeminden itibaren yapmıştık ya. Burayı ikinci bloktan başlayıp yapacağım. Yine göreceklerdir. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hemen bu kenardaki golemin yerini de yaptım. Şöyle de kapatıp direkt çağırıyorum. Duvarlı olan kısımlar daha kârlı ha şu an. Sadece şöyle bir oyuk açıp işimize bakabiliyoruz. Aynı şekilde hemen bunların üzerini kapatacağız böyle, tamam mı? İkinci kat için konuşuyorum. Direkt yine buradan 3 blok koyacağız. Yükselteceğiz yani kenarları. Daha sonra bu önünü kapatacağım yine. Hemen burada bir tane golem spawn ediyorum. Daha sonra da bu şekilde yine üzerini kapatıyorum. Bu da ikinci katta spawn olan balçıkları çekecektir kendisine. Ve yine üçüncü kat içinde bu işlemleri tekrarlayacağız. Kenar kısımları kapatıp 3 blok çıkıyoruz. Önlerine cheat koyup daha sonra direkt golemimizi spawn edebiliyoruz. Yine bunun da üzerini kapattım. Buradan sonrasında artık bir şey yapmayacağız. Bu şekilde gördüğünüz üçlü emir golemlerden böyle her kenara yapacağım. Yapmışken bu tarafı da bir blok yükseğe alacağım bu arada. Öbürkülerle aynı olsun. Böyle farklı farklı görünmesini sevmiyorum ben. Bakın gördünüz mü? Algıladı bunu. Direkt ona doğru gitti. Aşağı düştü. Ve burada hem düşme hasarı alıyorlar hem de buradaki lavdan dolayı yanıyorlar ve balçık toplarını bu şekilde hasat etmiş oluyoruz. Hızlıca ben bütün kenarlardaki golemleri tamamlayayım geleyim dostlar. Mantığı anlattım. Anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda sorarsınız. Elimden geldiğince yardımcı olurum. İsterseniz Discord sunucumuza gelin. Oradan da yardım alabilirsiniz. Hem görsel falan paylaşırsınız. Anlayıp yardımcı olmak daha da kolay olur bu şekilde. Neyse bu işleri halledeyim, hemen geliyorum dostlar. Evet, bütün golemleri yerlerine yerleştirdim. Şöyle araları da biraz yükselttim dostlar. Buradan falan atlayınca direkt dışarı gidiyorlar. Şu duvarlar onları biraz tutuyor, engel oluyor yani. Burada atladıklarında aşağıya düşüyorlar. Şimdi bakın şu dışarıda spawn oldu bir tane balçık mesela. Buralarda spawn olmamaları için belli bir yüksekliğe çıkacağız. 33. seviyeye AFK platformumuzu yapacağız. Biz şu an 1. seviyedeyiz. 32 blok daha buradan yukarı çıkacağız. Bu marker modunu kullanarak spawn alanını görebiliyoruz. Daha önce size bunun tanıtımında falan da göstermiştim. Başka farmlarda da kullanmıştık. Şimdi tekrar nasıl kullandığımı falan göstereyim size. Tamam, şimdi 33. seviyedeyiz. Şuraya bir yer açacağım. Bu seviye bizim AFK noktamız olacak. Hemen buraya şeyi koyalım, marker'ı. Marker'ı yerleştirdim. Buna sağ tıkladım. Şu spawn boyutunu göster seçeneği var. Bunu seçiyorum. Şimdi spawn alanlarını gösteriyor daha doğrusu. Şimdi bakın aşağı inince daha detaylı anlayacaksınız. Bunu açtığınızda şu yeşil bölgenin içinde kalan yerler mobların spawn olmayacağı yerler. Yani güvenli alan olarak geçiyor. Mobların spawn olma aralığı da şu dıştaki kırmızı çizgi var ya. Bu kırmızı çizgiyle yeşilin arasında kalan bölgede moblar spawn olacak demek oluyor. Bakın bunu da yüksekliğimizi ona göre ayarladık. Şu dış noktalar falan. Şuradaki spawn noktaları, balçık spawnları falan vardı ya, şu tarafta vardı. Bak onlar hep dışarıda kalıyor. Gördünüz mü? O yükseklikte durduğumuzda tamamen buradaki chunklar çalışmış olacak ve verimi bu sayede maksimuma çıkarmış olacağız. En alt katı da kapsıyor gördüğünüz gibi. Şu köşeyi biraz kapsamıyor. O da sıkıntı değil. O kadarcık yerden zarar gelmez. Farmlarınızda böyle AFK noktalarını ayarlayacağınız zaman böyle milimetrik hesapları kullanmak isterseniz bu mod çok işinize yarayacaktır. Bunu son kez gösteriyorum dostlar. Bir iki kere daha göstermiştim daha önce. Bundan sonra göstermeye daha gerek yok. Aynı şeyleri anlatıp durmayalım. Şimdi sinematik modla aşağıyı bir kontrol edelim bakalım. Biz buradayken aşağıda neler oluyor onu bir görelim. Spawn oluyorlar ama aşağı atlarken kayboluyor gibi oluyor. O yüzden 30. seviyeye indim. Bir de burada bakacağım. Yine aynı şey oldu, bilmiyorum fark ettiniz mi? Niye böyle olduğunu anlayamadım. 20 daha iyi oldu, artık en altta ulaşabiliyorlar, atladıklarında kaybolmuyorlar yani. 20. seviyeye indim o yüzden. Herhalde oralar spawn alanının dışında kaldığı için moblar atladığında direkt ölüyorlar. Başka bir şey gelmedi aklıma, herhalde ondandır. O yüzden hizalama yaparken demek ki buna da dikkat etmek lazım. Mobların düşeceği yeri de spawn alanının içinde tutmamız gerekiyor. Tamamdır, şimdilik iyiyiz. Sıkıntı yok gibi duruyor. Kaçtayız? 20. seviyedeyiz. Burayı bir kıralım. Buradan kendimize
yer açalım. AFK noktamızı da buraya yapalım. Depolamamızı da buraya yapacağız. Önce bir yerini belli etmemiz lazım. Şu aşağıya bir inelim tekrar. Evet, bu gayet güzel çalışıyor farm. Bakın burada neredeyse 8 stack kadar balçık topu biriktirmişiz bile. Şimdi bunu AFK noktamıza doğru taşımamız lazım. Şimdilik buradan malzemeleri alıyorum. Buradan sandığı da kaldıralım. Redstone sandığımı bir yanıma alayım. Bir tane bırakıcı aldım buradan. Direkt yukarı bakacak şekilde bunu yerleştirdim. Buraya bir tane karşılaştırıcı. Hemen önüne bir yineleyici attım. Buradan gelen sinyali şöyle yakalayalım. Bu tarafa yönlendirdik. Şuraya bir tane daha... Dur, yanlış oldu. Buraya bir tane daha yineleyici koyup bunu bağladığımızda burada bir döngü oluşturuyor. Buraya bir redstone koyduk. Tamamdır. Artık burada sürekli dönen bir sinyalimiz var. Bunu alayım şimdilik. Camlarımızı bir alalım. Buradan yukarı doğru bir aktarım yeri yapacağız. Hemen bunun üstünden başlatıyorum. Aynen bu şekilde 20. seviyeye kadar çıkacağım dostlar. Şimdi 20'ye geldim. Şurayı bir açayım. Tamam, şimdi malzemeler buradan gelecek. O zaman biz direkt sandıklarımızı bu tarafa atalım. Depolama için çok uğraşmamış oluruz böylece. Nerede sandıklar? Burada. Böyle çiftli sandıkları atalım. Üstüne birer sıra daha çıksak bize yeterli olur zaten. Bu kadar balçık olduktan sonra oho. Hunileri bağlasak tam yerini anlayabiliriz. Şu tarafa doğru da çekiyorum. Tamam. Şimdi yüksekliğimizi bulmuş olduk. Buralarda hep çakıl dolu. Şimdi kazacağız, buralar dağılacak gidecek. Şimdi buraya su yolu yapacağız. Biraz yapı bloğu olarak yanıma soluk meşeyle çam odunlarından aldım. Böyle yapalım. Buradan yerimizden belli olsun, tamam mı? Buranın arkasında normal taşla şöyle devam edebilirim. Hatta burayı dolduralım. Burada spawn olmasın yaratıklar. Şimdi yerimiz belli oldu. O zaman aşağıdan su akıntımızı da halledebiliriz. Böyle yapalım. Buradan hatta suyu akıtalım. Biz öyle inelim aşağı. Bir kova bıraktım. Tamam, orası gitsin. Bunları da kıralım. Şu suyu ta en aşağı bırakıcı koymuştuk ya. Oraya kadar ulaştıracağız. Burayı sınırsız su yapmayı unuttuk. Bak bir dakika. Buraya bir tane kum koydum. Şu varekleri dolduralım buraya. Tamam. Sınırsız suyumuz hazır burada. Burayı bir kapattım, tamam mı? En altta kalan blok var ya. Bir tek burası tam herhalde sınırsız olmadı. Oraya da bir kova daha su koydum böyle. Şimdi burayı da kapatıyorum. Artık buraya gelen itemler buradan direkt yukarı doğru gitmesi lazım. Şu kızıl taşları bir koyalım, göreceğiz. Aynen öyle. Burası sınırsız su olduğu için ruh kumuna falan da ihtiyaç yok. Direkt böyle yukarı doğru kendileri çıkıyor. Zaten yavaş yavaş gelsin. Acelemiz yok. Orada AFK bırakacağız sonuçta. Şu AFK yerine tekrar bir çıkayım. Ve buradaki su yolumuzu da halledelim hızlıca. Bir çalışmak için şöyle yer açıyorum kendime. Bak aşağıdan malzemeler gelmiş bile. Yanımıza biraz düğme alalım. Tamam mı? Şurada keselim suyu. Buraya bir tane buz koyalım. Daha sonra buraya koyup bunu da bir kıralım. Aynen böyle. Bunların kenarını da camla kapatabiliriz. Hem görürüz ne geliyor ne gidiyor. Hemen buraya bir düğme. Buraya bir düğme daha. Buraya buz. Önüne de bir buz. Kırdık bunu ve tamamdır. Buraya da buz koyalım, tamam mı? Gelenler buradan hızlı aksın. Şuraya koyup kırdığımız zaman evet, bütün malzemeler hunilere buradan dağıtılmış olacak. Şimdi depolama kısmıyla işimiz bu kadardı. Aşağıdan malzemeler gelecek, burada depolanacak. Hızlıca burada ihtiyacımız olan alanı açtım ve basit bir build'le de burayı süsledim dostlar. Evet, buradaki işimizi bitirdik. Böyle sağa sola da balçık blokları attım. Hani burada daha önceden gelmişiz işte, kasmışız, buralara biriktirmişiz falan gibi. Bu arada da 20 stack balçık olmuş neredeyse elimizde. Güzel. Böyle ufak tefek detaylar verdim. Buraya da giriş çıkışımızı yaptım. Yine aynı şekilde su yoluyla giriş çıkış yapacağız. Oo, yukarısı fena. Biz bir yatalım. Tekrar bir çıkayım yukarı, bir şey göstereceğim orada. Çıkışımız bu alana denk geldi. Bu Shulker Farm'ına çok yakın. Buraya yapacağımız build de biraz böyle yan yana gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Böyle denk geldi. Farm'a geldiğimizde direkt buradan aşağı ineceğiz ve sadece buralarda AFK olarak bekleyeceğiz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Geri kalan her şeyi sistem bizim için yapacak. Sistemle alakalı bir sıkıntı olursa da bizim bu madene girmek için açtığımız bir yer vardı. Şurada, nerede? Burası. Burayı kapatmayacağım. Oradan direkt buraya iniyoruz. Bu aşağılarda falan bir sıkıntı olursa orayı kullanarak inebiliriz. Burada gereken işlemleri yaptıktan sonra yine çıkarız. Bir de belki madenlere falan inmemiz gerekir. Başka işlerimiz olur. O yüzden buradaki çıkışımız sabit kalsın burada. Farmımız gayet güzel çalışıyor. Daha bir tane daha gitti. Orada hasar yiyor magma küplerinde orta boya düştü. Orta boydan küçüğe düştüğü gibi küçükler direkt ölüyor zaten. Onların çok bir canı yok. Bir yumrukla da ölüyorlar biliyorsunuz. Sonra burada hunili maden arabamız var. O burada dolaşıyor sürekli. Bunları toplayacak ve bize gönderecek yukarı. Burada böyle 4 chunk'ı kullanmanıza gerek yok. Sizin bulduğunuz yer 2 chunk diyelim. Direkt burada 32'ye 32'lik bir alan yapacaksınız. Yani buranın yarısı kadar bir alan. Veya tek chunk diyelim. Tek chunk'ta da bu farmı yapabilirsiniz. 16'ya 16'lık ya burası mesela. Burada hemen ortaya bir delik açarsınız. Bir tane de buraya golem spawn edersiniz. Etrafını çevirirsiniz şeylerle, çitlerle falan. Burada
burada doğan slime'lar ona gelmeye çalışır. Bu açtığınız delikten aşağı gider ve orada öldürüp malzemeleri alabilirsiniz. Ama bu farm Bedrock'ta biraz yavaş çalıştığı için ben mümkün olan en geniş alanı tutmaya çalıştım. Böyle 4 chunk'tan kullanıyoruz ve şu an için verimi de fena değil. Beni tatmin etti yani. Böyle. Farmla ilgili çok anlatacak bir şey yok dostlar. Zaten yaparken her şeyi detaylıca anlattım size. Yine farmla ilgili sorularınız falan olursa yorumlara bekliyorum. Her farmımızda yaptığımız gibi yine kendi tarzımızda bir build yapacağız buraya. Ve daha sonra da videoyu kapatırız dostlar. Şimdi hızlıca beraber build için malzemeleri toplayalım ve inşamıza geçelim. Her build'imizde olduğu gibi ilk önce beton fabrikamıza gittim. Açık yeşil betonlardan 6-7 stack kadar aldım. Bu sefer burada çok fazla vakit geçirmedim. Zaten hazırda vardı. Bunları ekledim şalkırıma ve devam ettim. Bu build'de bize bolca cam lazım. Camlar almak için de kütüphaneci köylülere gittim. Buradan biraz ticaret yapacağız. Cam lazım olunca ben her zaman ticaretle alıyorum. Kum pişirmeyle çok uğraşmıyorum. Zümrütleri bedava bir şekilde kasıyoruz zaten. Bu arada ilk defa bir build'de bu kadar az malzeme kullandım. En kolay yaptığım build bu oldu sanırım. Ama içime sindi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Daha önce öğrettiğimiz yeşil boyalarla bu camları boyadım ve biraz da terakota lazımdı. Terakotaları da renklendirdim. Şalkırıma doldurdum ve build'imizi yapacağım yere geçtim dostlar. Şimdi sizi sinematik çekimlerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Ve evet dostlar, nihayet build'imizi bitirdik. Şimdiye kadar yaptığımız en basit build bu oldu herhalde ama buraya bir düşündüm sürekli ne yapayım diye, farklı bir şey gelmedi aklıma. O yüzden büyük boylarda bir balçık yaptım. Koyu camlarla falan da detaylandırmaya çalıştım. Bu sefer build'den çok farmı yapmak yordu. Build daha basit oldu ama içime sindi. Sonuçta bizim tarzımıza uygun bir build yaptık, yine sıkıntı yok. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi bir girişini falan göstereyim size, daha sonra videoyu kapatacağım. Bizim bölge bu tarafta kalıyor. Oradan geldik. Direkt böyle sol tarafından giriyoruz. Bu ağız kısmından açmadım çünkü suratı bozulacaktı. Güzel durmayacaktı. Buraya bakır kapı kullandım. Bakır kapı şu an belli oluyor ama bu kapı oksitlendiği zaman yeşil rengine yakın olacak. Yani böyle biliyorsunuz bakırın oksitli rengini. O şekle döndüğünde böyle daha güzel duracaktır. Şimdi inişimiz çıkışımız buradan. Aynen bu şekilde iniyoruz. Burada direkt balçıklarımız hazır ve burada tamamen AFK bir şekilde farmda bırakabiliriz. Farm güzel çalışıyor. Yani çok ultimate bir farm değil bu ama kötü de değil. Yeteri kadar size eşya sağlayacaktır. Evet, bu bölümlük bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.